Can Suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere çok güzel bir kür olan elma küründen orkidelerimizin besleyici ve orkidelerimizi değişik zararlara karşı koruyan bir kür olan elma küründen bahsetmek istiyorum. Hemen hemen orkidelerimizin bütün ihtiyaçlarını bu kür sayesinde karşılayabilirsiniz. Hemen hemen bütün ihtiyaçlarını. Çünkü elmanın içerisinde çok zengin besinler ve mineraller var. Mesela petkin, organik asitler, kalsiyum, demir, flor, potasyum, magnezyum, silisyum, sodyum, manganez, çinko, bakır, fosfor, kükürt, bor ve A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, G, E, K ve PP vitaminleri bulunmaktadır. Küçük bir araştırma, internette araştırma yaptığınız zaman elmanın içerisindeki minerallerin ne kadar fazla olduğunu göreceksiniz. Bu mineraller insan sağlığına faydalı olduğu gibi bitkilerimizin yani orkidelerimizin gelişmesi adına da çok faydalıdır. Onun için yani bu kürü size göstermek istedim. Nasıl uygulanır bugün sizlere bu kürü nasıl uygulayacağımızı ve nasıl hazırlayacağımızı ve faydalarından bahsetmek istiyorum. Ve bugün hazırlayacağım kürü özellikle kabuklarından hazırlamak istiyorum. Çünkü elmanın içerisindeki minerallerin birçoğu kabuklarında bulunuyor. İhtiyacımız olan bu şekilde gösterdiğim gibi bir cam kaba ihtiyacımız var. Özellikle cam olmasında fayda var. Çünkü cam da organik. Camın içerisinde daha çok fermente oluyor. Elmayı koyup biraz beklettiğimiz zaman daha sağlıklı oluyor. O yüzden cama ihtiyacımız var. Bu şekilde önceden hazırlamış olduğumuz veyahut da biriktirmiş olduğumuz elma kabuklarına ihtiyacımız var. 2 elma kabuğuyla 4-5 tane orkidemizi rahatlıkla sulayabiliriz. Hazırlamış olduğumuz kabukları cam kabımızın içerisine, sürahimizin içerisine bu şekilde dolduruyoruz. Böyle. Bu bir tane elma kabuğu olabilir. Bir tane elmanın kabuğu olabilir. Veyahut da 2 elmanın kabuğu olabilir. Yaklaşık bu yarım litrelik bir kabımız. Elma kabuğunun içerisinde özellikle elma kabuğunun içerisinde bu minerallerden fazla var. Şunu söyleyeyim yani orkidelerimiz ve orkide gibi bitkiler saksılarda yetiştirdiğinden dolayı saksılarda bütün minerallerini saksının içerisinde alamıyorlar. Değişik takviyeler yapmak gerekiyor. Evimizde de her zaman bazen çöp attığımız meyve kabukları, bazen çöp attığımız sebzelerin artıklarıyla da çok rahatlıkla bu şekilde bitki besin takviyeleri yapabiliriz. Bakın görüyorsunuz. Bu şekilde hazırladığınız elma suyunu yaklaşık 2 gün bekleteceksiniz. 2 gün bekledikten sonra bu elma suyunuz fermente olacak. Biraz fermente olduktan sonra birebir oranında incelterek bitkilerinize çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben burada inceltmeden direkt kullanacağım. Nasıl kullanıldığında da bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi elmanın içerisinde kalsiyum var dedik. Kalsiyumun gerçekten bitkilerin kalsiyuma çok ihtiyacı var. Köklerinin gelişmesi, büyümesi ve çiçeklenmesi adına kalsiyuma gerçekten özellikle kökleri sürekli tazelenen ve yenilenen orkidelerimizin çok ihtiyacı var. Bir de orkidelerin özellikleri gösterdiğim gibi ağaç kabuklarından topraklar olduğundan dolayı direkt toprak olmadığından, humuslu toprak olmadığından dolayı daha çok ihtiyacı var. Gübrelere, hazırlayacağımız besinlere, ek besinlere, besin takviyelerine daha çok ihtiyacı var. Şu an benim bitkilerim, özellikle orkidelerim çiçeklenme aşamasında. Bakın görüyorsunuz yani tamamıyla hepsi çiçeklenme aşamasında.
sağlıklı bir şekilde köklerini salıyorlar. Sağlıklı bir şekilde çiçeklerini büyütüyorlar. Bu şekilde 2 gün beklettiğimiz, ama özellikle söylüyorum 2 gün veyahut da 3 gün bekleteceksiniz. Daha fazla bekletirseniz sirkeleşmeye başlar, asitleşmeye başlar. Bu da çiçeklerinize, bitkilerinize eğer çok inceltmeden verirseniz bitkilerinize zararlı olacaktır. Orkidelerinize zarar verecektir. Özellikle onu burada belirtmek istiyorum. Evet, şöyle alalım şeyimizi de, orkidemizi de, suyumuzu aldık. Beklettiğimiz su, 2 gün beklettiğimiz suyumuzu aldık. O elmamızı şöyle bir diğer şeyin kenarına koyalım. Diğer orkidemizin kenarına koyalım. Suyumuzu bu şekilde orkidemizin kökünden uygulayacağız. Bu suyu şu şekilde yapabiliriz. Yine incelterek fıs fıs şeklinde orkidelerimizin yapraklarına suyu sıkabiliriz. Onu da yapabilirsiniz. Yazın buz küpleri şekline getirip buz küpleri şeklinde de verebilirsiniz. Şu orkidemizin üstünde kalan elmamızı da alalım. Bu şekilde orkidemizin köküne hazırlamış olduğumuz elma suyunu güzel güzel uyguluyoruz. Tabii elmanın içerisinde dedik kükürt, bor ve A1, B1, A vitamini, B1, B2 vitamini, C vitamini var dedik. Fosfor var. Yine bitkilerin çok ciddi manada ihtiyacı olan fosfor var. Kükürt var. Ciddi bitkilerin çok. Potasyum var. Azot var. Özellikle bitkilerin azota çok ihtiyacı var. Fotosentez yapılması adına. Bu şekilde güzel çiçeklerinin olmasını istiyorsanız bütün bu şeyleri, verdiğimiz bu uygulamaları, kürleri ara ara böyle her defasında, her sulamada bu elma kürünü vermek değil de ara ara vermemiz lazım. Bu şekilde incelttim. Yine diğer bitkimin kökünden de döküyorum. Bu her defasında söylüyorum. Özellikle şuna dikkat edin. Bitkilerimize vereceğimiz, özellikle orkidelerimize vereceğimiz su dinlenmiş su olsun. Çeşme sudan, direkt çeşmeden doldurursanız klorlu olduğundan dolayı bitkilerin topraklarındaki yararlı bakterileri de tamamıyla öldürmüş olursunuz. Bitkinin gelişmesini yavaşlatmış olursunuz. Şöyle orkidemi şöyle bir kenara alayım. Diğerini de size göstereyim. Evet. Görüyorsunuz. Ama önemli yani orkidelerin her defasında sulanması gerektiğinde, güzel sulanması gerektiğinden bahsediyorum. Orkidelerin güzel sulanması gerçekten önemli. Şunu kesinlikle söyleyeyim. Orkidelere haftada eğer bu şekilde açıksa benimki gibi açıksa ve delikse, yani şeffaf saksı varsa etrafında, orkidelerinize haftada 2 kez sulamanız gerekiyor. Eğer şeffaf değilse ve bir saksı içerisindeyse, yani nem dengesini koruyorsa haftada 1 sulamanız yeterli. Bakın ben bu orkidemi geçen gösterdiğim gibi asıyorum da. Ve orkidenizi aynı şekilde elmanın kabuklarıyla da bu şekilde silebilirsiniz. Silmeniz gerekiyor. Yine vitaminleri elmanın içerisindeki, elma kabuğunun altındaki o vitaminler ve mineraller geçecektir. Eğer elma kabuklarıyla bu şekilde dallarını silerseniz, o dallarının o boğumlarını özellikle silerseniz, yine bitkinin neye ihtiyacı var dedik? Bitkinin potasyuma ihtiyacı var. Bitkinin fosfora ihtiyacı var. Bitkinin kalsiyuma ihtiyacı var. Bunlar
oralardaki boğumlara geldiğinden dolayı bitkileriniz keyki vermeye de başlayacaktır. O boğumlardan değişik çiçekler açmaya da çalışacaktır. Bakın bu orkidemi ben size daha önce de ilk attığım videolarda göstermiştim. Ben bunu tamamıyla ölüyken aldım. Yani sapsarıydı. Tamamıyla bitmişti bakın. 2 tane yeni dal verdi. Eski 2 tane dallarından da ikişer tane yine dal verdi. Yani bu bir orkidemde, ölmek üzere olan orkidemde, emin olun 6 ay içerisinde bu güzel hale geldi. Yaklaşık nereden baksanız 40-50 santimlik bir şeyi var. 2 yaprağının uzunluğu 40-50 santim. Sulamasına güzel dikkat ettiğiniz zaman, bu şekilde değişik takviyelerle bitkinizi beslediğiniz zaman, yani orkidenizi beslediğiniz zaman, orkideniz size de bütün güzelliklerini gösterecektir. O da sizi mutlu edecektir. Şöyle elmamızı alalım. Evet. Şöyle tutalım. O boğumlarına da sürelim. Bakın bu şekilde yapraklarına da, evet, yapraklarına da elmanızı sürerseniz, yapraklarından da kalsiyumu, biliyorsunuz azotu ve kalsiyumu yapraklarından alabiliyor bitkiler. Orkideleri, yapraklarını da beslemiş olursunuz. Burada özellikle şunu söyleyeyim. Elmayı sürdüğünüz zaman, yani çok 2 gün, 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 2 hafta o şekilde tutmayın. Bir gün durduktan sonra, elmayla sildikten sonra, bir gün bekledikten sonra kesinlikle yaprakları yeniden silmeniz lazım. Bu sefer yine, eğer silmediğiniz takdirde, orkidenizin yaprakları zarar görecektir. Ondan dolayı da siz de üzülmeyin, orkideniz de üzülmesin. Dikkat edin. Buna özellikle o tortuları da 1-2 gün sonra almanız gerekiyor. Videomu buraya kadar izlediğinizden dolayı, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmayı, eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın ve bitkilerinizle kalın.